zihnimizde bazı kalıp şeyler var. Bunun ötesini fazla bize düşündürmez. Zorlar bize düşündürürken. İşte dinde de böyle kalıplaşmış birkaç bir şey var. Mesela bizde din ne anlam ifade eder? İşte dedemin anlattıkları. Doğru mu abi? Böyle bir kalıp var. Doğru mu Muhammed abi? Hanımına azarlayacakken sünnet orada dur yapamazsın. Onun kalbini kıramazsın der. Ama o olmaz. Oraya yakıştıramaz. Niye? Bazı kalıplar var İslamiyet'le ilgili. Daha sonrası ne oluyor Mert? Bütün çocukların pert doğuyor. Abi şu dertten kurtulamıyor çocuğum, bu dertten. Değil mi Burak Babaoğlu? Bize ne kadar çok geliyor öyle vaka değil mi? Abiler geliyor, çocuğum şu halde, çocuğum bu halde, çocuğum böyle. Peki sebebi ne abi? Bir menbaına baksak. Acaba uçan, kaçan, Harry Potter'ı anlattığın kadar ayı ikiye yaran peygamberi anlatsaydın ve rol model olarak peygamberini alsaydı, Efendimiz alsaydı, acaba bu sıkıntılar çekilir miydi kardeşim? Belki bu sıkıntılardan daha az rastlardık. Ama bizde kalıp yargılar var. Ne gibi? Din bizim hayatımızda 5. 10. 15. sırada olmaya o kadar çok alışmış ki. Yani bir doların, bir euronun kurunu takip ettiğimiz kadar maalesef dini hakikatlere bir türlü iştirak edemiyoruz. Neden abi? Çünkü benim dinle ilgili bir şeyim olursa zaten günlük Facebook paylaşımında geliyor orası bana. Ama abi ilahi mesajlar Facebook'tan gelmez. Yani ilahi mesajlar için Kur'an okumamız gerekir. Belki çok yükleniyorum gibi geliyor. Belki yahu kardeş bizim halimizi bilmiyorsun. Bir anda böyle olmaz. Nefislerimize körü körüne vurdukça vuruyorsun diyorsunuz. Ama birazdan canlarımızın yanacağı bazı konular konuşacağız abi. Çünkü bazen ateş sudan ziyade temizlik yapar. Hani ben girişte girdim ya, biz dinimizi önemsemiyoruz Muhammed abi. Yeterli önemi vermiyoruz. Bu işin sonunda abi benim asıl bu konuşmayı yapma sebebim şöyle olaylarla karşılaşıyoruz. Benim çevremde Erdem, benim yüksek ilmini almış, yani doktorasını yapmış, yüksek lisansını yapmış arkadaşlarım var. Ve geçen günlerde bunların bir kısmıyla bir mecliste oturduğumda çok acı Ali birkaç olayla karşılaştım. Düşün ya, 2 yıl yüksek lisansını yapmış, 6 yıl doktorasını yapmış. Kimileri yardoç olmuş, kimileri doç olmuş. Bu kadar akli, bilişsel seviyesi yüksek adamlarla bir masaya oturuyorsun. Ve bu adamlarla konu din olduğunda ne diyorlar biliyor musun? Vallahi Kaan'cığım, din dediğin olay dogmadır. Annen, baban nasıl nakil ederse aynen o şekilde inanacaksın. Oldu mu abi? Biz böyle davrandık. O kadar dünya namına bir yerlere gelmiş adamlar dine dogma nazarıyla baktı. Peki Murat abi bizlere ne diyorlar? Yani genellikle Risale-i Nur'u çok okuyan insanlar çevrenizde görürseniz çok araştırır böyle. Yahu acaba Allah sonsuz rahmet sahibi ise Onur şeytanı neden yarattı? Peki Muhammed abi Allah cennete cehenneme gideceğimi biliyorsa bu dünyada ne işim var? Acaba Allah sonsuz rızık verici. Peki bunun kainatta delilleri var mıdır? Öyle değil mi Barbaros abi? Risale-i Nur talebeleri bunları çok kurcalar ve insanlar Levent abi bizlere bir kısım insanlar der ki yahu kardeşim siz de normal basit bir insanın yahu biz inandık la ilahe illallah Allah birdir demesiyle inandığı gibi inanabilirsiniz. Neden motoru bu kadar yoruyorsunuz diyor. Ben bugün birinizin evine çöksem polisi çağırıp babalar gibi ispatlarsınız. İspatlar mısın Recep? Ne dersin? Abi benim tapu gibi tapum var. Tapu gibi tapum var. Benim evimde delilim var ya. Bu ev benimdir, bu dükkan benimdir. Kaan abi senin arabana çöksem ispatlarsın öyle değil mi? Elinde delilim vardır. Kardeş bak ben bunun kaskosunu yapmışım, vergisini yapmışım. Adama soruyorsun peygamberin neden hak peygamber? Dedemden duydum diyor. Ama baktığın zaman bu sorulara gerçekten içimizden cevaplar biraz güç çıkıyor. Ve bize diyorlar ki abi kardeşim tamam herkes sizin gibi tefsir okuyabilir. Ama siz kafayı kırmışsınız. Yani her şeyi bir delil arama, her şeyi bir sorgu arama nedendir diye sual ediyor. Muhammed abi, biri diyor ya hepsi yaralar sonuncusu öldürür. Çok ağır birkaç cümleye geleceğim. Abi kalbiniz yerinde mi? Oktay hazır mı? Babaoğlu. Burada tahmin ediyorum birçok abiler Hanifi ve birçok abiler de Şafi'dir. Sizlerin ve bizlerin imamımız İmam Azam yani Ebu Hanife Ahmet İbni Hanbel nasıl bir zat biliyor musun? 1 milyon hadis hıfzetmiş. 1 milyon. Ve İmam Şafii bak kullandığı cümleye bak Mert. Dinine delil aramayı terk eden günahkar ve asidir. Asi. Ve diyorlar ki dinine delil aramak vaciptir. Terki salil haram. Haram. Sadece haramı faiz mi zannediyorsun?
senin dinine delil aramaman Bilal, an ve an ve an haramın yazılışıdır. Ağır oldu mu Levent abi? O zaman şimdi kalbin çatlayabilir. Çünkü İmam Eşari'yi okumadım. Hazır mısın? İmam Eşari diyor ki abi, imanın sıhhatini, sağlıklı oluşunu şartı, imanın temel meselelerinin her meseleyi akli delillerle bilmektir diyor. Yani babaannesinin dinine iman edenler tehlikedesiniz. Ağır oldu değil mi Levent abi? Biz de abi mezhep imamlarımızı dinliyoruz. Ve dinimizi sorguluyoruz. Mesela Barbaros abi merak ediyoruz ya. Bizim peygamberimiz ayı ikiye yarmış, öyle değil mi? Hikmetini soruyoruz Çağatay kardeşim ve diyoruz ki Peygamber Efendimiz ayı nasıl oldu da ikiye yarar diye merak ediyoruz. Ama merak etmeyin. Sizden önce zamanın kafirleri merak etmiş abiler. Ve sormuşlar. Demişler ki sizin peygamberiniz ayı ikiye yardı mı Onur? Evet yardı. Ama yarsaydı tarih kitaplarında yazardı, doğru mu? Ama hiçbir Japon tarih kitabında ayın ikiye yazıldığı yazmıyor. Hiçbir Çin tarih kitabında, hiçbir Amerikan tarih kitabında ayın ikiye yarıldığı yazmıyorsa sizin peygamberiniz yalan söylüyor diye yalanlamaya çalışmışlar. Ve üstad cevaben diyor ki İnşikak-ı kamer, ne demek Muhammed abi? Ayın yarılması. Davayı nübüvvete, peygamberliğe delil olmak için o davayı işiten ve inkar eden hazır bir cemaate. Gecede, gece vakti. Bak abi, ayın yarılması değil mi Levent abi konumuz? Şimdi atmosferi düşün. Ayın yarıldığı vakit nasıl bir vakitmiş Çağatay? Gece vakti. Yani insanların bir şeyleri zor gördüğü. Doğru mu kardeşim? Ve vakti gaflette. Gaflet vakti ne demek biliyorsun? İnsanların genelde uyku değil mi abi? Biz geceleri uyuruz. Niye? Hemen çabuk uyuyalım, teheccüde kalkalım. Değil mi abi? Kalkıyor musun? Yani böyle artık Kur'an okumaktan gözlerimiz şişer. Hemen gece uyuruz, gaflete dalarız. Değil mi Levent abi? Genelde hayatımız öyledir. Yoksa televizyon hiç biz mi? Bir gece vakti, vakti gaflette ne demekti Çağatay vakti gaflet? Yani uyku vakti gibi düşünebiliriz. Ani olarak. Bu kelimeyi unutma. Çağatay'ı doğru söylüyorum değil mi? Çağatay'dı. Tamam. Çağatay nasıl bir vakitte? Ay ikiye yarılıyor. Pat! Ani bir vakitte. Gösterildiğinden hem ihtilaf-ı metali ve sis ve bulut gibi ruyete mani, yani sislerin, bulutların olmasıyla görülme daha kısıtlı bir hale gelmesi vücudu ile beraber. Daha diğer sebepler devam ediyor. O zaman da medeniyet taammüm etmediğinden, yani böyle genel alem şumul bir medeniyet. Mesela burada Van'da deprem olduğunda ne yapıyorsun? Altyazıdan çat çat görüyorsun. O zaman da öyle bir imkan var mı? Öyle bir imkan olmadığından bütün etrafı alemde görülmek, umum tarihlere geçmek elbette lazım değil. Baştan alalım, nasıl bir vakitte? Mert, gece vakti. İnsanların gaflette olduğu, haberleşebileceğin bir imkan yok. O esnada ay nasıl ikiye yarılıyordu? Bir kelime demiştim, ani. Bak neden ani olduğunu birazdan açıklayacak, kafayı yiyeceksin birader. Ani olarak ve bizim filozof diyor ki, ya vallahi Amerikan tarih kitaplarında yazmıyorsa böyle bir olay gerçekleşmemiştir diyor. Birinci delil. Dikkatler burada mı abi? Burada abi çok dehşet bir ders. O zaman o zemindeki küffarın, kafirlerin gayet şiddet derecede inatları, neymiş fıtratları Mert? Çok inatçı yapıdalarmış. Tarihen malum ve meşhur olduğu halde onların inatları tarihte de Bilal çok bilindik bir şey. Kur'an-ı Hakim'in ven şakkal kameru demesiyle ay ikiye yarıldı demesiyle şu vakayı umum aleme ihbar ettiği halde Kur'an'ı inkar eden o küffardan hiçbir kimse şu ayetin yalanlamasına ve ihbar ettiği şu vakanın inkarına ağız açmamışlar. Yalanlamışlar mı? Bak birazdan şok olacağınız bir olay gelecek. Onur, var mı yalanlayan? Neyi yalanlamışlar, yalanlamamışlar Harun? Ayın ikiye yarılmasını yalanlamıyorlar. Eğer o zamanda o hadise o küffarca kat'i ve vaki bir hadise olmasaydı şu sözü yaygara ederek gayet dehşetli bir yalana ve peygamberlik davasına hücum göstereceklerdi. Neden? Çünkü Allah'tan başka ilah yoktur diyor, putlardan kazandıkları parayı kesiyor. Daha büyük olay var mı Kaan abi? Kazandıkları parayı kesiyor. Putlarla insanları istediği gibi etkileyebiliyorlar mı? Evet.
Ama Hz. Muhammed Aleyhisselam çıkıyor ve diyor ki sizin inandığınız putlar bir ilah görevinde olamaz. Allah'tan başka ikinci bir icraat eli bu kainata karışamaz. La ilahe illallah diyor. Hepsi ekmeğinden oluyor mu İsmet? Yani en ufak açık görseler ne yaparlar? Anında yapıştırmaları lazım. Doğru mu Onur? Ama bak olay nasıl oluyor? Abi çok ilginç ya. Şurayı okudum. O hadiseyi gören küffar, yani kafir Levent abi, sihirdir demişler. Levent abi ne diyorlar? Yani böyle bir hadise olmuş mu? Olmuş. Görmüşler mi? Görmüşler. Ne diyorlar? Sihir. Biz onların hepsine çok teşekkür ediyoruz. Nerede yaşıyor? Abi adamlar bize davamızı ispat etti. Adam görmüş hadiseyi. Nasıl bir hadiseydi Çağatay? Ani. Bu hadiseyi görüyor. Daha gelmedim. Birazdan geleceğim oraya. Görüyor ve adam diyor ki sihirdir diyor. Ve bize sihir gösterdi. Eğer diğer taraftaki kervanlar ve kafileler görmüşlerse gerçektir. Yoksa bize sihir etmiş demişler. Sonra sabahleyin Yemen'den başka taraflardan gelen kafileler ne diyordu? Diğerleri de gelmişse gerçektir. Yoksa bize sihirdir İsmet diyor. Diğer kafileler ihbar etmiş ki böyle bir hadiseyi gördük gece vakti gelirken. Bak Barbaros abi bak şimdi bak. Sonra küffar Fahri Alem Aleyhisselam hakkında haşa. Yetime Ebu Talib'in sihri demek semaya da tesir etti demişler. Ne yapıyor abi? Oradan yakalıyorsun buradan kıvırıyor. Buradan yakalıyorsun buradan kıvırıyor. 5 vakit namaz kılmayanlara dikkat et. Namaz kılmıyorum duyamazsın. İsim neydi abi? Kırmızılı abi. Neydi? Mehmet abi ne derler biliyor musun? Ya ben namaz kılamıyorum kardeşim. Niye kılamıyorsun? Elim yok. Bizim Allah'ın ayaklarını aldığı Levent abimiz çatır çatır kırıyor. Sen niye kılamıyorsun? Ne yapıyorlar abi? Sürekli tevil yapıyorlar. Lafı oradan alıyor oradan. Yani oradan sıkıştırsan başka yere zıplayacak. Buna ne diyoruz biliyor musun Çağatay? Tevil diyoruz. Yani kardeşim işine gelmiyor ya olay. Ya işte işim çok falan. Hani Allah namazı 5 vakit farz kılarken bu anı düşünmüyor. Tevil. Abi bu kelimeyi unut. İkinci nokta. İkinci delil geliyor. Sadı Taftazani çok büyük bir ulema, allame diyor ki ayın ikiye yarılması mütevatirdir. Levent abi senden ricam bu kelimeyi unutma. Abi bak bu kelime annemizin babamızın adından önemli. Neydi kelime? Mütevatir. Ne demek biliyor musun abi? Sağlam kaynak demek. Hadis ilminin en derin olaylarından biridir. Çağatay anlaşılıyor mu ders buraya kadar? Sorun yok. Bendesin değil mi kardeşim? Bak abi mütevatir ne demek? Şimdi Levent abi ben bir tane olayı ince bir iple bir Ali'den duysam, aynı olayı Veli'den, aynı olayı Cemal'den, Ömer'den, Kemal'den, Muhammed'den, Osman'dan ve Bilal o ipler birleşse, küçük ipler kopsa da birleşen ipler kopmaz bir halka olur mu? Olur. İşte buna mütevatir deniyor. Yani aynı hadisi diyorlar ya nasıl inanıyor hadise? Aynı hadisi bir sahabe naklediyor bir tane aynı cümleyi 1000 tane sahabe naklediyor Levent abi. Ve birbirlerinden habersiz. Ve bu hadisleri alan raviler kardeşim o kadar itinalı davranıyorlar ki ben bir tanesini okudum nereye gittiğini hatırlayamadım. Buhara olabilir emin değilim. Gidiyor abi birinden hadis alacak. Tam giderken bir bakıyor adam boş külahla at çekiyor. Diyor ki atı boş külahla kandıran adam beni de kandırır. Ondan hadis alamam diyor. Abi anlıyor musun? Ya adamlar mütevatir değil. İlim ya. Ama çok derin bir ilim Çağatay. Şehir şehir geziyor. Yüzlercesinden duyuyor. Onu da bir ara işleyeceğiz ayrıntılı. Aynı kaynaktan duyuyor, ediyor vesaire. Ondan ona nakil, ondan ona nakil, ondan ona nakil. Adamı cevap. Gördün mü? Ulan var ya. Neyse ders biterken söyleyeyim. Yani öyle tabakadan tabakaya bir cemaati kesire nakletmiştir ki yalana birleşmelerinin imkanı yoktur. Neden? Aynı hadise yüzlerce defa tekrarlanıyor. Görmediğimiz Serendip adasının vücudu gibi tevatürle vücutları katidir. Amerika'yı gördünüz mü abi? He? Osman abiye sordum. Evet abi. Gördün mü Amerika'yı? Ciddi misin? Hadi be. Osman sana sordum. Osman. Osman yanma ya. Mert abiyi çıkarır mısın? Görmediğim bir Yakutistan yüzlerce kulaktan gele gele artık kafanda ne oluyor? Ya böyle bir yer mutlaka vardır. Mutlaka vardır. Öyle değil mi abi? Aynı bunun gibi. Hep tevatür ilmine gönderme yapıyorum abi. Mütevatir. Abi sizden de Allah razı olsun. Üçüncü nokta.
Mucize, davayı nübüvvetin, peygamberlik davasının ispatı için, münkirleri ikna etmek içindir. Abi burada çok ilginç metotlar var. Zorlamak, yani icbar etmek için değildir Ömer abi. Öyleyse peygamberlik davasını işitenler için ikna edecek bir derece mucize göstermek lazımdır. Neden? Bir arkadaşın olur. Sana darıldığında hemen barışır. Ya işte Osman oğlum hadi barışalım, tamam olur falan. Bir tanesi vardır nazlıdır. Ne yapman lazım? Pasta börek alman lazım. Dışarıda yemeği. Mesela beni küstür, kebap yedirmeden barıştıramazsın. Nazlıdır bazıları. O adama yedirmen içirmen, öyle değil mi abi? Öyle lazımdır. İşte Efendimiz bazıları dilde hemen iman ediyor. Bazıları da pasta ikramı gibi bir mucize görmek icap ediyor. Zaten mucizenin kökü nedir biliyor musun Mert? Acizlik kökünden gelmektedir. O adam aciz olduğundan mucize gösteriliyor zaten. Yakaladın mı Çağatay? Eyvallah. Sair taraflara göstermek. Yani aynı mucizeyi bütün insanlara göstermek ya da zorlamak derecesinde bir bedahetle ishar etmek, Hakim-i Zülcelal'in hikmetine aykırı olduğu gibi sırrı teklife de muhaldir. Yani imtihanın sırrını ortadan kaldırır. Abi çok derin bir cümleye giriyoruz. Dikkat burada mı İsmet? Çünkü İslamiyet'in metodolojisidir. Abi çok önemli cümleler geçti bu derste. Çok önemli. Bak biri daha geliyor abi. Akla kapı açmak, iradeyi elinden almamak, sırrı teklifi iktiza ediyor. Allah'ın bize öngördüğü metot neymiş Mert? Akla kapı açıyor. Yani bak kardeşim böyle bir hakikat yol vardır diyor ama iradeyi elimizden almıyor. Mesela nasıl oluyor? Bir tane sınava giriyorsun Mehmet abi. Sınava bir girdin. 5 şık da aynı. Sınav oldu mu abi? Olmadı. Cenab-ı Allah ayı yerinden oynatsa, evet bir Allah var diye yazdırsa herkes iman eder. Böyle imtihan oldu mu? Olmadı. Peki Çağatay sınava girdin değil mi? 5 şıklı sınavlara. ÖSS'ye girdin herhalde kardeşim. Çünkü imtihanın gereği yanlış şıkları da oraya koyması lazımdır. Yani Muhammed abi akla kapı açıyor, iradeyi elden bırakmıyor. Eğer bırakırsa imtihan olmaz ki Cenab-ı Allah her yanlışımızda anında can alsa, her yanlışımızda anında imtihan, anında ceza, imtihan kalır mı? Kalmaz. Niye? Herkes iman eder. Düşünsene tam kıza bak çat. Tam harama giriyorsun çat. Tam götür çat. Sırrı imtihan kalmaz. İman etmeyen kalmaz. Eğer herkes sırrı imtihana girmezse işin devamı çok acayip. Fatır Hakim, inşikak-ı kameri, ayın ikiye yarılmasını Veysel, felsefecilerin heveslerine göre bütün aleme göstermek için 1-2 saat öyle bıraksaydı, beşerin umum tarihlerine geçseydi, o vakit diğer hadise-i semaviye gibi ya davayı nübüvvete delil olmazdı. Sürekli ay ikiye yarılmış olsa ne derlerdi biliyor musun kardeşim? Ya işte bu da bir doğa olayıdır derlerdi bu sefer. Ve Risalet-i Ahmediye hususiyeti kalmazdı. Veyahut bedahet derecesinde apaçıkça öyle bir mucize olacaktı ki aklı zorlayacak, aklın ihtiyarını elinden alacak. Böyle imtihan olur muydu? Olmazdı. Neden? İmtihan nasıl oluyordu Murat abi? Akla kapı açacak, iradeyi elden bırakmayacak. Ve böylece nübüvveti tasdik edecek. Ebu Cehil gibi kömür ruhla Ebu Bekir Sıddık gibi elmas ruhlu adamlar bir seviyede kalıp sırrı teklif zayi olacaktı. Eğer ay sürekli ikiye yarılsaydı ya da Çağatay biz diğer imtihanlara girmeseydik sen hangi adam şerefli hangi adam şerefsiz anlayamazdın. Nasıl anlıyorsun bunları? Onların yaşadıkları sınavlarla anlıyorsun değil mi Çağatay? Hangi adam dürüst, hangi adam dürüst değil anlayamıyorsun. Hangi adam vergi kaçırır, hangisi vergi kaçırır bunları nasıl anlıyorsun? Girdikleri imtihanlarla. Eğer bu ve bunun gibi imtihanları yaşamasaydık Muhammed abi, can ciğer dostum zannettiğin bir ırz düşmanını evinde yemek masasına almış olabilirdin. Böyle imtihanlar neye hikmetmiş? İşte aklına kapı açtım. Eğer insaflı ve imana kabiliyeti olan bir adamsan buyur hak yoluna girebilirsin. Eğer körü körüne sürekli az önceki tevil gibi kıvırmaya müsaitsen sana da kıvıracağın yani günahın cehennemin dibine gideceğin yolu açıyorum demek. Oldu mu abi? Devam.
Dördüncü nokta. Şu hadise gece vaktinde. Gece vakti hatırlıyor musun? Herkes neden ani olduğunu anladın mı Çağatay? 2 saat kalsa imtihan olur mu? İmtihan olmuyor. Herkes iman eder. Düşsene Cenab-ı Allah ayla yazsaydı ben Rabbinizim diye. Burada değil mi? Herkes şu an bu sohbet salonu kaç kişi olurduk abi? 3 milyon kişi olurduk herhalde. Şu hadise gece vakti herkes gaflette iken ani bir surette vuku bulduğundan etrafı alemde elbette görülmeyecek. Öyle değil mi Furkan? Tabii ki görülmeyecek. Niye? Gece vakti. Bak hikmetine bak. Bazı fertlere görünse de gözüne inanmayacaklar. Niye abi? Niye inanmayacak? Bak düşün. Mesela bizim Osman gece Yeni Pazar'a gidiyor. Kafa dumanlı, yürek yangın yeri, ciğer dertli. Tam Osman gece birden uyanıyor yataktan. Aklına gökyüzüne bakmak geliyor abi. Osman gökyüzüne bakıyor, o ikiye yarılmış. Yeni Pazar ne yapacak? Gözüne inanamayacak. Kendi yaptı zannedecek. Bir de Osman oraların faça çocuğu. Yani o da ayı yardım, mayı yardım falan. İşte demek ki bazı fertler görse de gözüne inanamayacak. Doğru mu Osman? Yeni Pazar almazlarsa bu gece buradayım. Abi çok dehşet son paragrafa giriyorum. Hem mesela o vakit cehalet sisiyle çevrilmiş İngiltere. Bak burası çok acayip. Soru neydi hatırlıyor musun? Tarih kitaplarında niye yazmıyor? Çağatay onun cevabı geliyor ama böyle bir cevap yok. Cehalet sisiyle çevrilmiş İngiltere. İspanya'da yeni batmış. Amerika'da gündüz. Amerika'da hava nasıl? Gündüz. Peki ay ne zaman yarılmıştı İsmet? Gece. O esnada Amerika gündüz. Çin'de Japonya'da sabah. Çin Japonya Osman nasıl? Sabah olduğu gibi başka yerlerde başka esbab-ı maniyaya binaen, başka sebeplerin mani olmasına binaen elbette ki görülmeyecek. Şimdi bu akılsız itiraz edene bak. Diyor ki İngiltere, Çin, Japon, Amerika gibi akvamın tarihleri bundan bahsetmiyor. Öyleyse gerçek olmamıştır. Ne kadar saçma oldu fark ettin mi? Orada gece. İngiltere, Japonya'da gündüz. Haber de yok o zaman. Bir zahmet gözükme. Biz fetva vermeyi çok severiz abi. Yani biz halk olarak bilmediğimiz konulara o kadar çok, öyle değil mi Çağatay? Ya efsane yorum yaparız. Bak bir gün deneyin abi. 5 vakit namaz değil mi abi? Namaz imandan sonra en önemli mesele. 5 vakit namazını kılmamış bir adamla oturun Mehmet abi ki oturmuşsunuzdur. Ve o adama şöyle bir muhabbette konu açın. Ya kardeş gece tırnak kesilir mi? Muhabbetin sonunda 3 gazoz kapağını cennete gidecek fetvayı alabilirsin. Biz böyle yani. Öyle değil mi abi? Yani o kadar çok seviyoruz ki bilmediğimiz konularda fetva almayı, bilmediğimiz konularda konuşmayı, etmeyi. Ama işte işin sonu sırrı imtihan gereği kalpleri karartabilir. Diş nasıl çürür biliyor musun abi? O mikroplar bir anda oraya hücum etmez. Bir tanesi gelir Çağatay, bakar ki orada uygun bir yuva var. Ardından birinci, ikinciye ne olur? Referans olur. Değil mi? Sizin iş yerinde de referans sistemi var. Yani bak gelebilirsin sen de. İkinci, üçüncü, 3-5, 300, 500, 510 milyon. Ondan sonra mikroplar orada birikir. Senin en keyifli anında tam baklavayı ısıracakken acayip bir ağrı. Dinini araştırmazsan bir mikrop zaten dinini bilmez adam diye kalbine yer eder. Birinci şeytan ikinci şeytana referans olur. İkinci, üçüncü 1 milyoncuya derken tam baklava yiyeceğin cennet zamanında dişin elinde kalır abi. Ve sen de o zalimlerden olursun. Her zalime ayrı ayrı Tebbet suresi inmez babaoğlu. Bir zalime inmiş ve bütün zalimlerin sonu da o tebbette belirlenmiştir. Allah rızası için El Fatiha.